Adım Mahir. Ege'de küçük bir sahil kasabasında yaşayan, iki çocuklu bir ailenin en küçük ferdiyim. Anne ve babamı küçük yaşlarımda elim bir kazada kaybettim. 19 yaşıma kadar benden 11 yaş büyük abim büyüttü beni. Ardından askerliğimi tamamlayıp kasabaya geri döndüm. Ailemizden bize kalan ufak bir market, 2 tane müstakil ev ve birkaç ufak tarla kalmıştı. Maddi durumum o zamanlar iyi olduğundan abime beni evlendirmesini söyledim. Abimin eşi yıllardır onlarda yaşadığım için evliliğimi benden çok istiyordu. Bir süre sonra kasabada eli yüzü temiz aile kızı arayışına girdik. Kısmet o ki benim beğendiğim kızlar beni beğenmiyor, beni beğenenleri de ben beğenmiyordum. Kız arayışımız yaklaşık 2 sene kadar sürdü. Yengemin de bu süre zarfında sabrı kalmadı. Memnuniyetsizliği yüz ifadelerinden anlaşılıyordu. Bu durum abime de yansıyor fakat sesini çıkaramıyordu. Çünkü ben kardeşiyim, o karısı. Bir akşam yemeğine oturup yemeğimizi yerken yengem çevre kasabalarda çok iyi bir hoca olduğunu, kısmetimi aştırmak için muska yazdırmamız gerektiğini söyledi. Ben o tarz şeylerden korksam da evde daha fazla huzursuzluğa sebebiyet vermemek için denemeye karar verdim. Yengem hocaya haber göndereceğini ve çağırdığında haber vereceğini söyledi. Biz abimle 3-4 gün kadar market, tarla koşuşturması içerisindeyken bir öğle vakti yengem markete geldi. Hocadan haber geldiğini ve yarın gideceğimizi söyledi. O gün markete erken kapattık. Eve gidip boy abdestimi aldım ve iyice temizlendikten sonra hemen yatağıma girdim. Sabah erkenden kalktık, kahvaltımızı yaptıktan sonra abim, yengem ve ben arabaya atlayıp koyulduk yola. Yaklaşık 1,5 saatlik yolun ardından hocanın bulunduğu yere geldik. Yengem hocanın evinin çevre kasabada olduğunu söylemişti fakat ev resmen dağın ortasında, ağaçların arasında bir yerdeydi. En yakın kasaba arabayla neredeyse 20 dakika kadar uzaklıktaydı. Hocanın evi 2 katlı ahşap eski bir yapıydı. Evinin etrafını çalılar ve paslı dikenli demir teller ile çevirmiş, ufak bir bahçe yapmıştı. Ağaçların arasında kalan bu ev resmen dışarıdan kamufle olmuş durumdaydı. Arabayı yolun bittiği yerde bıraktık ve aşağıya indik. Bahçenin paslanmış demir kapısını yavaşça açarak içeriye girdik. Etraf oldukça sessizdi. Etraf ağaçlık olmasına rağmen bir tane doğru düzgün kuş sesi bile yoktu. Eve doğru ilerlerken tüm sessizliği karşımıza çıkan kapkara bir köpeğin havlaması bozdu. Bize doğru köpeğin koştuğunu fark edince korktuk ve koşarak kendimizi bahçenin dışına attık. Köpeğin boğazında tasma vardı fakat hiçbir yere bağlı değildi. Ne hikmet bilinmez ama biz bahçeden dışarı çıktığımızda köpek bizi kovalamayı bıraktı. Bahçe giriş kapısının önünde dikildi ve dişlerini göstererek bize hırlamaya başladı. O sırada hocanın evinin kapısı büyük bir gıcırtıyla açıldı. İçeriden 35-40 yaşlarında zayıf, saçları dökülmüş, cildi solmuş, çök dişli bir adam koşarak çıktı. Elinde koca bir kırbaç vardı. Köpeğe doğru koştu ve kırbaçla çok sert bir şekilde defalarca vurarak "Onlar bizim misafirimiz" diye bağırdı. Köpek yediği kırbaçlardan sonra acılar içinde çığlıklar atarak kulübesine doğru kaçtı. Adam bahçe kapısını açtı ve bizi içeriye buyur etti. Tereddüt ederek içeriye yavaş adımlarla girmeye başladık. İçimden böyle hocam olur diye konuşuyordum yürürken. Evin dış kapısının önüne geldiğimde kafam, gözlerim bir anda yan taraftaki kümese takıldı. İçindeki tüm tavuklar bacaklarından tavana asılmış ve hiç sesleri çıkmıyordu. Ben o görüntüyü de görünce korkmaya başladım. Yengem ve abim içeriye girdiler. Arkalarından da ben girdim. Evin içinde ekşi ve rahatsız edici bir koku vardı. Etraf oldukça dağınık ve her şey eskiydi. Tuhaf görünümlü cılız adam bizi bir odaya buyur etti. İçeri girdiğimizde minder üzerinde oturan yaşlı, siyahlara bürünmüş, gözleri sürmeli, esmer, yaşlı bir adam oturuyordu. Eliyle işaret ederek karşısına oturmamızı istedi. Etraf elektrik olmadığı için karanlıktı. Sadece birkaç adet mum bu karanlık odayı aydınlatmaya çalışıyordu. Ben gördüklerimden sonra iyice korkmaya başladım. Hatta kendimi geri dönmek istediğimi söylemeye hazırlanıyordum. Tam ağzımı açacaktım ki hoca kafasını yavaşça kaldırdı ve "Korkma evladım, senin kısmetini birileri bağlamış. Burada derdine derman olacağız" dedi. Ben sesimi bile çıkaramadım. Cılız adam içeri elinde bir keseyle girdi. Yengem kolundaki 2 bileziği çıkardı ve keseye attı. Daha sonra adam abimin önüne gitti. Abim de keseye birkaç tane altın koydu. Adam gözümün önünde sıkıca bağladı ve odadan çıktı. Benim altın verilebileceğinden haberim yoktu. Hoca ayağa kalktı ve "Ortaya yüzüstü yat evladım" dedi. Ben çekinerek dediğini yaptım.
Kollarımı arkaya doğru getirdi ve arkadan bağladı. Ardından başka bir ip alıp ayaklarımı bağlamak için eğilirken "Hocam emin misiniz?" dedim. Hoca cevap vermedi ve iki ayağımı da bileklerden bağladı. Ardından eline bir örtü aldı ve kafama okşayarak "Merak etme, hemen hallolacak" dedi. Elindeki siyah çarşafı da komple üzerime örttü. Etrafı hiçbir şekilde göremiyordum. Duyduğum tek şey ise hocanın eline aldığı makasla sırt bölgemdeki çarşafı kesişiydi. Sırt bölgemi kestikten sonra gömleğimi yukarıya doğru sıyırdı. Şimdi sırtım tamamen açıktı. Hoca Arapça gibi bir şeyler okuyarak sırtıma hafif sıcak, yapışkan, cıvık bir sıvıyı sürmeye başladı. Bu sürme işlemi bir süre devam etti. Ardından "Evladım, sırtına mum damlatıp ufak, derin olmayan kesik atacağım. Sakın korkma. Ardından işimiz bitecek" dedi. Ben sesimi çıkarmadım. Sırtıma 6-7 damla kadar mum damlattıktan sonra ufak bir kesik attı. Canım biraz yansa da sesimi çıkaramadım. Ardından hoca üzerimdeki çarşafı kaldırdı ve ellerimi ayaklarımı çözdü. Kolumdan tutup ayağa kaldırdı. Elindeki tası uzatarak suyu içmemi söyledi. Tek dikişte suyu içtim. Hoca, "Evladım, işlemin tamamlandı. Yakın zamanda kısmetin açılacak. Tek yapman gereken bu gece kesinlikle duş alma. Sırtına su değmesin. Hatta aynaya falan da bakma. Kapalı vaziyette sabaha kadar dokunma. Ezandan sonra istediğin saatte yıkanırsın" dedi. Hocaya teşekkür ederek evden çıktık. Arabada yengemin yüzünde çiçekler açıyordu. Ben şakaya vurarak "Yenge, hiç boşa sevinme. Ben inanmıyorum" dedim. Yengem de gülerek "Sen istediğin kadar inanma. Kısmetin öyle bir gelecek ki yengene her gün dua edeceksin" dedi. Ben ne kadar inanmasam da yengem haklı çıktı. Öyle bir yer, öyle bir zamanda, öyle bir kısmet ayağıma geldi ki resmen aşkın ne olduğunu o an anladım. Hocanın evine gidişimizden birkaç gün sonra da sabah marketi ben açtım ve abim de merkeze gidip toptancıdan mal almaya gitmişti. Öğlenden sonra saat 2 gibi abim bir hışımla dükkana girdi. Gözleri sinirden kan çanağı olmuş ve burnundan soluyordu. Hemen yanına gidip "İyi misin abi, ne oldu?" diye sordum. Abim toptancı ile kavga ettiğini ve bize artık mal veremeyeceğini söyledi. Bu durum oldukça kötüydü. Çünkü yakınımızda 2 tane toptancı vardı. Biri artık bize mal satamayacaktı. Diğeri ise abimin zamanında taktığı borçtan dolayı mal vermiyordu. Diğer toptancılar ise bize çok uzaktı. Abimle bir süre düşündükten sonra aklıma bir fikir geldi. Diğer toptancı beni tanımıyordu. Ben abimin adını vermeden gidip mal alacaktım. Ertesi gün toptancıya gitmek için erkenden kalktım. Yataktan çıktığımda hocanın sürdüğü şeyin çok fazla sertleştiğini ve beni rahatsız ettiğini fark ettim. Banyoya gidip atletimi sıyırdım. Aynadan sırtıma baktığımda hocanın sürdüğü jel gibi şeyin kas katı kesilip duvar gibi olduğunu gördüm. Sıcak suyu tutup uzun süren çabanın ardından sırtımı temizledim. Sırtımda başka bir şey kaldı mı diye aynadan baktığımda şok geçirdim. Hocanın ufak kesik atıyorum dediği şey sırtımda garip simgeleri içinde bulunduran bir daireydi. Hoca resmen sırtıma avuç içi büyüklüğünde bir simge kazımıştı. Toptancıya yetişmem gerektiği aklıma geldi ve doğrudan yola çıktım. Toptancıya vardığımda içimde acaba adam beni tanır mı düşüncesi vardı. Neyse ki korkulan olmadı. Ben de içeride rahatça mal seçmeye başladım. Mallara göz gezdirip alacaklarımı kenara ayırırken yanıma genç, güzel bir bayan geldiğini gördüm. O da benim gibi mal almaya gelmiş olmalıydı. Çaktırmadan göz ucuyla baktığımda resmen genç kadına vuruldum. Güzelliği beni benden almıştı. Kendimi öyle kaybetmişim ki kadına bön baka kalmışım. Genç kadın benim ona baktığımı fark etmiş olacak ki kafasını yavaşça bana çevirdi. Ufak bir tebessümle "Merhaba, bir sorun mu var?" dedi. Ben o anda kendimi tutamadım ve "Güzelliğinize hayran kaldım. Çok özür dilerim" dedim. Genç kadın tekrar gülümsedi ve "Çok teşekkür ederim. Daha önce bana kimse böyle güzel sözler söylemedi" dedi. Elini uzatıp "İsmim Ahmer" dedi. Garip bir isimdi ama ben de elimi uzatıp tanışmıştım. Bir süre muhabbet ettik ve kendisi benimle bir çay içmek istediğini söyledi. Ben de hemen kabul ettim. İkimiz de mal seçimini bırakıp merkez sahil çay bahçesine gittik. Kendisi yakın bir çevredeki kasabada marketi olan varlıklı bir ailenin tek evladıymış. Ailesinden ve kendinden çokça bahsetti. O kendini bana anlattıkça ben ona daha da çok aşık oldum. Daha fazla dayanamadım ve oracıkta aşkımı itiraf ettim. Kendisi de bu konuda bana karşı boş olmadığını söyleyerek ilişkimizin ilk adımını atmış olduk. Akşam hava kararmaya yakın çay bahçesinde karnımızı doyurup vedalaştık. Yola çıkıp bizim kasabaya vardığımda hava kararmış ve market çoktan kapatılmıştı. Eve girdiğimde abi şaşkınlıkla "Oğlum sen neredesin kaç saattir?
Sabah mal almaya gittin gelmedin diye kızdı. Ben de olanları anlattım. Yengem yine gülücükler saçarak ben senin kısmetini açtıracağım dediysem yaparım dedi. Gidip yengemin ellerinden öptüm ve ona dualar ettim. Ahmer ile toptancıda da buluşmalarımızı birkaç ay kadar devam ettirdik. İlişkimiz çok iyi gittiği için evlenmeye karar verdik. Abim ve yengemleri alıp aileleri tanıştırdık. Kız istedik ve düğünümüzü gerçekleştirdik. Buraya kadar her şey çok güzeldi. Düğün günü sabırsızlıkla Ahmer'e kavuşacağım anı bekliyordum. Neyse ki düğün bitti ve Ahmer ile babamdan kalan diğer evimize geçtik. Ahmer gelinlikle yatak odasında karşımdaydı. Gerdek için o kadar sabırsızdım ki şükür namazını kılmadan Ahmer'i soymaya başladım. Eşim cilveler yaparak "Çok sabırsızsın, biraz sakin ol" dese de ben dinlemedim. Resmen kudurmuş bir hayvan gibi davranıyordum. Bir çırpıda kendi üzerimi de çıkardım. Ahmer bana sarıldı, ben de Ahmer'e. Elleri sırtıma dokunurken bir anda geri çekildi. Şaşkınlıkla sırtıma yaklaşıp "Bu şekil ne kadar güzel böyle, muhteşem duruyor" diyerek dokunmaya başladı. Belli ki hocanın attığı kesiğin izleri duruyordu. Kız kesikten tahrik olmuş olacak ki benden önce üzerime atladı. Gerdek gecemiz çok sert geçmişti. Gerdek bittikten sonra banyoya duş almak için geçtim. Hemen arkamdan Ahmer ağlayarak geldi. Kızın bacaklarının arasından dehşet derecede kan akıyordu. Ben kanı görünce dona kaldım. Kekeleyerek "Canım, hemen hastaneye gidelim" dedim. Ahmer elimi kaldırıp "Merak etme, ben iyiyim. Sen bekle, ben duş alıp çıkacağım" dedi. Banyoya girdi ve kapıyı kilitledi. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ahmer duş alırken ben de yatak odasına geçtim. Çarşaf kanlar içindeydi. Akan kan kırmızıdan daha çok siyah gibiydi. Yani aşırı koyu kırmızı renkteydi. Çarşafı toplayıp banyonun önüne koydum. O sırada Ahmer sinirli bir şekilde duştan çıktı. Hiçbir şey söylemeden yatak odasına gidip kapıyı kilitledi. Ben de arkasından gittim ve kapıyı tıkladım. Ama Ahmer ses vermiyordu. Birkaç dakika sonra üzerini giyip odadan çıktı. "Canımı yakma" dedim, "yavaş ol" dedim. "Bana bunu neden yaptın" dedi ve koltuğa oturup yere doğru gözlerini dikti. Ben de yanına oturup saçlarını okşadım. "Sen bana yapma etme demedin sevdiğim. Nereden çıkarıyorsun" dedim. Cevap vermedi. Gözleri hala halıdaydı. Bir süre sessiz bir şekilde oturduktan sonra ayağa kalktı. "Ben yatıyorum" diyerek yatak odasına girdi ve kapıyı kilitledi. İlk gecemizde ben salonda, eşim ise yatak odasında uyudu. Sabah saatlerinde uykumu mutfaktan gelen çatal bıçak sesleri böldü. O anda Ahmer'in benimle barışmak için kahvaltı hazırladığını düşündüm ve bozuntuya vermeden kafamı yastığa geri koydum. Tam bu uykuya tekrar dalacakken mutfaktan gelen gürültü ve çığlık sesleriyle irkildim. Hemen yataktan fırlayarak mutfağa koştum. Ahmer çığlıklar içerisinde yerde yatıyordu. Çay demlerken üzerine çaydanlık devrilmişti. Hemen kucaklayıp apar topar hastaneye götürdüm. Gözleri ve karnı felaket şekilde yanmış durumdaydı. 2 gün süren yanık ünitesindeki tedaviden sonra odaya çıkardılar. Bu 2 günün ardından eşimi ilk defa görecektim. Odaya başım önümde girdim, ellerini tuttum ve "Nasılsın" dedim. Ahmer'in gözleri doldu. Sesi titreyerek "Evde biri vardı. Küçük bir kız çocuğuna benziyordu. Ben sana kahvaltı hazırlarken odaya hızlıca girip çaydanlığı üzerime fırlatıp kaçtı" dedi. Yaşadığı olaylardan dolayı kafası bozulmuştur diye düşündüm. Sakin bir tavırla "Sevgilim, öyle bir şey mümkün değil. Kapılar kilitli, camlar kapalıydı. Böyle bir şey olması imkansız" dedim. Ahmer ağlayarak "Beni deli sanıyorsun, beni sevmiyorsun, uzak dur benden" diyerek hastanede de kopardı yaygarayı. Binbir güçlükle sakinleştirdikten sonra Ahmer'i eve götürdüm. Ahmer'in yanıklarının iyileşmesi 15-20 gün kadar sürdü. Bu süreçte ben markete doğru düzgün gidemedim. Markette neredeyse hiç mal kalmadığından Ahmer'e bir günlüğüne yengem bakacaktı ve ben de toptancıya gidip mal alacaktım. Sabah yengem bize geldi. Ben de hemen üzerimi giyip doğru toptancıya yola koyuldum. Toptancıya varıp hızlıca malları seçmeye başladım. O sırada toptancının sahibi arkama yaklaştı ve elini omzuma koyarak "Nerelerdeydin kardeş? Uzun zamandır gelip gitmiyorsun. Bir sorun yoktur inşallah" dedi. Ben de "Sizin burada tanıştığım bir kız vardı. Onunla evlendim. Bir de kızcağız düğünün ertesi gün kaynar suyla kendini yakınca yanından ayrılamadım" dedim. Adam gülümsedi ve "Hayırlı olsun" dedi. "Kim bu kardeşimiz?" dedi. Ben de "İsmi Ahmer. Tanırsın sen. Hep buradan alışveriş yapar" dedim. Adam Ahmer deyince bir irkildi. Mırıldanarak "Tövbe estağfurullah" diyerek birkaç kez tekrarladı. Ben de "Hayırdır abi, sorun ne" dedim.
Adam çekinerek Ahmer deyince aklıma bir şey geldi de boş ver dedi. Ben aklına ne geldiğini ısrarla sorunca adam Ahmer diye bir cin ismi vardı. O aklıma geldi. İnsan kılığına bürünen tehlikeli 4 ifritten birinin adı dedi. Ben de dalgaya vurarak gülmeye başladım. Yok bizimki insan dedim. Adam omzuma tekrar dokundu. Gülümseyerek neyse hayırlı olsun dedi. Ve merdivenlerden üst kattaki yazıhanesine çıktı. Adamın söylediklerini kendimce biraz düşündüm. Ve patavatsızlık yaptığı kanaatine vardım. Ne olursa olsun eşim hakkında böyle konuşması doğru değildi. Adamın dediklerini bir kenara atıp işime koyuldum. Malları arabaya yükleyip kasabaya geri döndüm. Evin önüne geldiğimde Ahmer, abim ve yengem bahçede şen şakrat muhabbet ederken gördüm. Ahmer'i mutlu görünce ben de mutlu oldum. Selam verdim ve yanlarına oturdum. Hayırdır ne bu mutluluk böyle dedim. Yengem sabırsızlıkla müjdemi isterim baba oluyorsun dedi. Ben bunu duyunca sevinçten havalara uçtum. Her birine tek tek sarıldım. Kendimi tutamadım. Ve yenge nereden biliyorsun dedim. Yengem de kızın bulantısı tuttu. Biz de doktora götürdük. Hamileymiş işte dedi. Ben tekrar sevinçten zıplaya zıplaya her birine sarıldım. Akşama kadar bahçede oturduk. Sohbet, muhabbet, yemek, çay derken abimler hava kararınca evlerine geçtiler. Biz de Ahmer'le baş başa kaldık. Uzun zamandır Ahmer benimle küs gibiydi. Bu olayın bizi tekrar yakınlaştıracağını düşünüyordum. Fakat abimler gidince Ahmer yine buz kesilip yüzünü astı. Ben elinden tutup neden böyle yapıyorsun sevdiceğim dedim. Ahmer elini geri çekip ayağa kalktı. Sinirli bir şekilde çekil şuradan deyip arka bahçedeki eski ahıra doğru yürüdü. Karanlıkta düşer bir şey olur diye peşinden koştum. Ahmer hızlı adımlarla ahırın kapısından içeri girdi. Ben de arkasından içeriye daldım. Ahır zifiri karanlıktı. Yıllardır kullanılmadığından oldukça havasızdı. Karanlığın içerisinde Ahmer'i görmeye çalışıyordum. Az önce içeri girmişti. Saklanması bile neredeyse imkansızdı. İçeride çıt sesi bile yoktu. Etrafa göz gezdirdikten sonra yavaşça içeriye doğru birkaç adım attım. Arkamdan ahırın kapısı sert bir şekilde kapandı. Korkudan olduğum yerde sıçradım. Hemen arkamı dönüp kapıyı elime attım. Kapıyı açmaya çalıştım fakat kapı bir türlü açılmıyordu. Ahır yıllardır kullanılmadığı için kilitli değildi. Fakat ben ne kadar güç sarf edip kapıyı açmak için asılsam da kapı yerinden oynamıyordu. Sanki çok güçlü birisi kapıyı arkadan sıkıca tutuyor gibiydi. Korkum iyice yükseldi. Kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. Panikle bağırarak Ahmer kapıyı aç. Yaptığının hoş olduğunu mu sanıyorsun dedim. Ahmer'den cevap yok. Birkaç defa daha Ahmer cevap ver diye bağırınca ensemde soğuk bir nefes hissettim. Ahırın içinde arkamdan Ahmer'in sesi geldi. Bu gece buradan çıkamayacaksın. Korkudan tir tir titriyordum. Yavaş yavaş kafamı arkaya çevirdim. Karanlığa iyice alışan gözlerimi ahırın her yerinde gezdirdim. Ahmer içeride değildi. Bugün adamın bana söylediklerini de düşününce sessiz bir şekilde sırtımı kapıya yaslayarak çömeldim ve ağlamaya başladım. Ahırın bir tane ufacık penceresi vardı. O da tam karşımda, ahırın diğer ucundaydı. Oraya gidip pencereden çıkacak cesaretim de yoktu. Bu yüzden gözlerimi kapatıp yüzümü dizlerime yaslayarak ağlamaya devam ettim. Bir süre sonra oracıkta uyuyakalmıştım. Gecenin geç saatlerinde bir gürültü beni uykudan uyandırdı. Ahırın içerisinde ne dediği anlaşılmayan bir kalabalığın sesine benzer sesler duyuyordum. Bunun yanında ahırın içinde koşuşturmalar, ayak sesleri geliyordu. Yüzümü kaldırıp gözümü bile açmak istemiyordum. Ama bu gürültünün ne olduğunu da merak ediyordum. Daha fazla dayanamadım ve yavaşça başımı kaldırıp gözlerimi açtım. Karşılaştığım manzara karşısında tıpkı karabasan görmüş gibi dona kaldım. Hareket edemiyor, konuşamıyor, gözlerimi dahi oynatamıyordum. Ahırın içinde 10-15 kadar minik boylu insana benzeyen gölge gibi varlıklar, ortada duran ve karanlıkta zar zor fark edilen koyu kırmızı renkli 2 metre kadar boyu olan bir varlığın etrafında duruyordu. Bir süre bu gürültü devam ettikten sonra ortada duran 2 metrelik gölgenin gözlerinin belirdiğini gördüm. Gözü köz gibi kıpkırmızı ve parlaktı. Etrafındaki ufak varlıklar bu göz meydana çıkınca hareketlenmeye başladılar. Tıpkı insan gibi yürüyüp hareket ediyorlardı. Birkaç saniye sonra sırtımda dayanılmaz bir yanma hissettim. Resmen biri benzin dökmüş de sırtımı aleve vermişti. Canım o kadar çok yanmasına rağmen hala yerimden kıpırdayamıyor, çığlık bile atamıyordum. Sırtım yandıkça varlıkların sesleri sağa dağıtıyordu. İbranice,
Farsça ve Arapçaya benzer bir dilde çığlıklar atarak bir şeyler söylüyorlardı. Sırtımdaki yanma hissi bir süre sonra kesildi. O varlıklar 2 metrelik varlığın etrafına toplandı ve seslerini kestiler. Ardından karşımda duran ahırın penceresinden beyaz renkte bir esinti içeriye girdi. Gürültüsü bulut gibiydi. Ortadaki varlığa yaklaştığında bunun Ahmer'in süliyeti olduğunu fark ettim. Uzun boylu varlığın ayağının dibinde yuvarlak tarzda bir şeyi eline aldı ve demirden bir bardağın içine bir şeyler doldurdu. Ardından bana yaklaşarak bardağa doldurduğu şeyi içirdi. İçtiğim şeyin tadı resmen kandı. Hatta kandan daha da iğrençti. Midem bulanıyor ama içtiğim şeyi kusamıyordum. Bir süre sonra olduğum yerde başım dönmeye, gözlerim kapanmaya başladı ve olduğum yere yığılıp kaldım. Öğle vakitlerine doğru gözlerimi açtım. Hala ahırın içindeydim. Dün gece neler olduğunu sorgulamaya çalışıyordum. Rüya mı yoksa gerçek miydi bilmiyordum. Doğrulup etrafa baktım. Karşıdaki pencereden içeriye düşen ışık süzmesi az da olsa içeride ne olduğunu bana gösteriyordu. Ayağa bir çırpıda kalktığımda kapının çaldığını duydum. Dışarıdan abimin sesi geliyordu. Kapıyı alacaklı gibi sert ve hızlı vuruyordu. Kapıyı açmaya çalıştığımda kapının kilitli olduğunu fark ettim. O sırada kapının içeriden mandallandığını fark ettim. Mandalı çektim ve kapıyı açtım. Abim kapı açılınca sırtıma sert bir tokat attı. Tokadın etkisiyle geriye doğru düştüm. Abim öfkeyle bana bağırıyor, yengem ve Ahmer arkasından bana bakıyordu. Abim ulan utanmaz, gece gece bu hamile kızı korkutmaya utanmıyor musun diye bağırıyordu. Ben de şaşkınlıkla ne kızı ne korkutması abi diye sordum. Abim bana doğru eğilip bir tokat daha attı ve gece vakti kaçıp kendini ahıra kilitlemişsin. Kız arkandan gelmiş kapıyı açmamışsın. Kız korkmuş da gece vakti eve dönmüş. Sabah geldi kapıya söyledi. Derdin ne senin şerefsiz diye hakaretler saydırarak bağırmaya devam etti. Ben de olduğum yerden doğrulup sert bir tavırla asıl beni oraya Ahmer kilitledi dedim. Kanıt aramak için arkamı döndüğümde yerde ortada derisi soyulmuş keçi iskeleti olduğunu gördüm. Hemen koşup elime aldım. Bak abi bundaki kanı da bardağa doldurup bana içirdi. Bu insan değil diyerek çıkıştım. Abim üzerime gelip bu sefer sağlam bir yumruk attı. Beni yere serdi. Ardından ulan ahlaksız köpek. Hamile kızın canı kelle çekmiş. Benden istedi diye gittim aldım getirdim. Kızın rızkını da alıp buraya getirmişsin. Yerlerde heba etmişsin. Yakışıyor mu sana? Bir daha alkol içersen seni öldürürüm dedi. Ben burnumdan akan kanı silip ayağa kalktım ve koşarak ahırdan çıktım. Kasabada mezarlığın yanındaki çeşmeye gidip elimi yüzümü yıkadım. Ardından abdestimi alıp anne ve babamın mezarına gittim. Dualar okudum. Hatta oturup onlara olanları anlatarak içimi döktüm. Daha sonra oradan çıkıp yavaşça dükkana gittim. Abim dükkanı daha yeni açıyordu. Abimin yanına vardım. Abi beni ne olur dinle dedim. Abim söyle olan dinliyorum dedi. Ben gece olan her şeyi abime anlattım ve ekledim. Ben onun insan olduğuna inanmıyorum. O eve gitmeyeceğim. Kabul edersen sende kalırım. Yoksa gider bir yer bulurum dedim.